Temamı seçtim. Aslında iki temanın karışımı da diyebiliriz. İlki tür füzyonu, ikincisi ise hazine avı, açığa çıkartma olacak. Aklımdaki senaryo şöyle: biz bir büyücüyüz ve asırlardır kayıp olan bir büyü kitabının peşindeyiz. Kitap gizli bir odada saklı ve biz de ilk olarak bu odaya girmek için gereken büyülü sözlerin bulunduğu bir parşömenin peşindeyiz. Ama parşömen bütün değil, 4 parça. Zindandaki odaları araştırıp önce bu parçaları bulmamız gerekecek. Parşömenin adı henüz yok ama oyun devam ettiği sürece aklıma bir şeyler gelir, ona da bir isim koyarız. Parçaları topladıktan sonra zindanda gezinip büyülü kitabın saklı olduğu odanın kapısını bulup bu parşömendeki büyüyü kullanarak o kapıyı açacağız ve bir boss fight var aklımda. Boss'u öldürdükten sonra kitabı alabileceğiz. Klasik bir senaryo, farkındayım, ama ilk cem tecrübem için çok gaza gelip böyle uçuk kaçık denemelerle vakit kaybetmek istemedim. Oyunu bitirmek en mantıklısı. Düz RPG aslında. Ana karakter büyücü olduğu için bu yüzden büyü yapması gerekecek. Büyüleri de önce o etraftan toplayıp ondan sonra yapabilsin istiyorum. Aklımda 4 element var. Bunlar işte ateş, su, toprak, hava gibi olacak. Bunları da 1, 2, 3, 4 tuşlarına basarak kullanacak. Zindan içerisindeki yaratıkları da öldürmemiz gerekecek. Çünkü Cem'in kurallarından biri olarak karşılaşma şartı var. Hem de mantıklı olan bu. Kimse asırlık kitabı öyle başıboş bırakmaz. Zindan odalarının kapıları da kilitli olsun istiyorum. Onları açmak için de gizli bölmelerden anahtarları toplamamız gerekecek. Her anahtar belli bir kapıyı açacak. Gizli bölmelere girebilmek için de duvarlardaki ızgaralardan geçmemiz gerekecek. Tabi gerçek boyutumuzda bunu yapamayacağımız için tavuk formunu kullanacağız. Bunun için de etrafta gezinen tavukları toplayacağız. Bu da Cem'deki tavuk kuralına uygun olacak. Böylece hem tavuğu da kullanmış olacağız, bir yerlerde oyuna yedirmiş olacağız. Başlangıç olarak bu şekilde düşündüm. Oyun yapım aşamalarında aklıma bir şeyler gelirse eklerim. Bakalım, o süreç içerisinde göreceğiz. Planlamamı yaptıktan sonra önce oyunun temel mekaniğini oluşturmam gerekecek. Bu videoda da adım adım bundan bahsedeceğim. Önce Game Jam projemi Godot ile oluşturdum ve tabii bir de asetler için de bir klasör oluşturmam gerekti. Böylece oyun için kullanacağım bütün asetleri tek bir klasör altında toplayabileceğim. Game Jam kurallarını ihlal etmemek için ücretsiz asetler kullanmaya dikkat ettim. Bunları Asseprite ile düzenledikten sonra Godot için kullanımı hazır hale getirdim. Dungeon duvarları için 32x32 piksel imajları 4'e 4'lük bir kaplama haline getirdim. Diğer anahtar, kapı gibi kaplamaları ise 32'ye 32 olarak içeri aldım. Tabii bu asetlerin linklerini videonun altında sizinle paylaşacağım. Oluşturduğum kaplamaları PNG formatında içeri aldım. Böylece ileride kaplamaların bir bölümünü şeffaf hale getirmem gerekirse tekrar import ederken problem çıkmasın. Başlangıç için kullanacağım kaplamaları içeri aldıktan sonra ana sahnemi oluşturdum ve Level adında bir 3D node ekledim. Sonrasında Level Block eklentisini projeme dahil ettim çünkü bu eklenti Dungeon Crawl janrında bir level oluşturmamızı oldukça kolaylaştıracak. Eklentiyi projenin add-on klasörüne indirdikten sonra proje ayarlarından aktif ettim çünkü bunu yapmazsak eklentiyi Godot için de kullanamayız. Level Block nodunu sahneye ekledikten sonra duvarlar için oluşturduğum kaplamayı tanımladım. İlk olarak taban kaplamasını seçtim ve Level Block nodunu kopyala yapıştır yaparak 3'e 3'lük bir oda oluşturdum. Daha sonra odanın duvarları ve tavanı için kaplamalar seçerek odamı tamamladım. Level Block eklentisi kara bir bloğun altı yüzeyine verdiğiniz kaplamayı istediğiniz gibi yerleştirmenizi kolaylaştırıyor ve bloğun Collision Detection ayarını aktif ya da pasif yapabiliyorsunuz. Ek olarak kaplamayı bloğun iç yüzeyine ya da dış yüzeyine tanımlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten level yapımını oldukça kolaylaştırdı, yoksa level tasarımını Blender'da yaptıktan sonra içeri almak ve sonrasında her kaplama değişikliğinde tekrar Blender'ı açmak zorunda kalacaktım. Bu eklenti oldukça zaman kazandırdı diyebilirim. Odayı tamamladıktan sonra tekrar bir 3D node oluşturdum ve level block nodlarını bu nodun içerisine taşıdım. Çünkü ileride burada çok fazla nod olacak ve level yönetimi zorlaşacak. Baştan düzenli gitmekte her zaman fayda var. Hemen ardından 3D node oluşturdum. Bunu player adında bir sahne olarak ayarladım. Özellikle karakter body ya da rigid body tercih etmedim çünkü Dungeon Crawl mekaniği biraz farklı çalışıyor. Karakter ya da rigid çok gereksiz olurdu. Player noduna 3D kamera ve Omnilight ekledim ve sonra da ana sahnemi Godot için main scene olarak ayarladım ve böylece artık Godot play tuşuna basıldığında ilk olarak hangi sahnenin çalıştırılacağını biliyor. Omnilight renk ayarlarını yaptıktan sonra oyuncunun çevre etkileşimini takip edebilmek için bir araya 3D ve altına da bir collision shape ekledim. Böylece oyuncunun kapılarla ya da düşmanlarla olan etkileşimlerini yönetebileceğim. Oyuncumuz 4 yönde ilerleyebilecek ve ayrıca sağa ya da sola dönebilecek. Bu yüzden proje ayarlarından yön tuşlarını ekleyeceğim. Sonrasında bunları oyuncu için oluşturacağım script içerisinde kullanacağım. Bu bölümü hızlıca geçiyorum, ardından oyuncu için script oluşturacağım.
Yön tuşlarını ekledikten sonra oyuncu için bir script oluşturdum ve bu tuşlara atamalar yaptım. Oyuncunun ileri, geri, sağ ve sola olan hareketleri Dungeon Crawl tarzı oyunlarda birer birim olmalı ve akıcı olmalı. Bu nedenle herhangi bir yön tuşuna basıldığında oyuncu o yöne doğru bir birim hareket edecek ve hareket bitene kadar diğer yön tuşları kullanılamaz olacak. Yön tuşuna basıldığında oyuncuyu bir birim o yöne doğru kaydırmak için twin kullandım. Bu sayede bir birimlik akıcı bir hareket elde etmiş oldum. Aynı yöntemi dönüşler için de kullandım. Her dönüş tuşuna basıldığında oyuncu o yöne doğru 90 derecelik bir dönüş yapıyor ve eylem bitene kadar diğer yön tuşları pasif kalıyor. Oyuncu artık her yöne birer birimlik hareket edebiliyor ve gayet de akıcı oldu. Tabi aynı akıcılık dönüşlerde de var. Şimdi oyuncunun duvarların içinden geçmesinin önüne geçmem gerek. Bunun için de script'te bazı eklemeler yapacağım. Ama önce oyuncu noduma her yön için bir tane raycast ekledim ve ön, arka, sağ ve sol olarak isimlendirdim. Oyuncu birer birimlik hareket edebildiği için eğer raycast'lerden biri ya da birkaçı oyuncunun son bulunduğu bloğun duvarlarından birine temas ediyorsa o yöne hareket etmeyi sağlayan yön tuşunun çalışmamasını sağladım. Bu bölümü de hızlıca geçiyorum. Sonrasında script'i düzenleyeceğim. Eklediğim raycast nodlarını script'ime dahil ettikten sonra raycast'lerden gelen sinyalleri yön tuşlarıma koşul olarak ekledim. Artık tuşlar raycast'ten gelen bir sinyal yoksa çalışacak. Böylece duvarların içinden geçme sorununu da halletmiş oldum. Artık oyuncu level'ın izin verdiği ölçüde hareket edebiliyor. Bu bölümün son işlemi olarak da bir World Environment ekledim ve zindan duvarlarını biraz aydınlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Game Jam için yaptığım oyunun birinci gününün birinci bölümü bu kadar. Olabildiğince adım adım anlattım ve yaptığım işlemleri tek tek gösterdim. Alışılageldik bir game dev videosu değil biliyorum ama belki size de bir faydası olur diye bu şekilde hazırlamayı uygun gördüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.